olmasaydı da gönüle dolmasaydı, sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı? Dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı? Nar tanesi tanesi de seviyorum merdanesi, güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Nar tanesi tanesi de seviyorum merdanesi, güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Evet, yeniden merhaba. Bugünkü konumuz ne olsun? Makyaj olsun ya. Şuradan birazcık makyaj yapalım. Makyajın olmuş olmamış falan demesinler. Bu böyle videolar çok var ya. Birazcık da ben yapayım ya. Çok güzel Douglas'tan almışım ya. Bakayım nasıl görünecek. Fena değil ya. Hafif bir makyaj vardı zaten de. Biraz parlatıcı. Dur, parlatıcıdan önce kırmızı rujumuz. Bakayım. Fena değil. Evet, ben genelde böyle far olarak bunlardan kullanıyorum. Böyle hafiften. Saçmalıyorum şu an, farkındasın sana. Biraz böyle parlatıcı da sürelim, parlasın. Harika. Güzel. Cuk diye oturdu yani. Cuk diye oturdu. Güzel, hazırlanmışken hazır. Mumlarımızı yakmışız. Şöyle bir göstersem hocam. Bakın. Psikoloji kitabının üzerinde, bu Türkçesi, mavi bir mum. Evet. Taşlarımız, mumlarımız falan. Bu da ay taşı. Yeni ayda ay taşı kullanıyorum. Ne işe yarayacak? Onu internetten kendiniz araştırırsınız. Neleri konuşalım? Acılar. Acıları çok çeken insanlar gülümser. Tabii gülümser. Acıyı çok çekmiş. Gerçekten acı çekmiş insanlar aklıyla, ruhuyla bu hayatın vermiş olduğu yüklerin altına girmiş. Uzman desteğiyle de, kendi içgüdüsüyle de, gücüyle de bu bütün yükün altından ayağa kalkmış güçlü kişiler tabii ki ne yapmaz? Acılarını sergilemezler, anlatmazlar. Peki kimler dertleşir? Bence bugünkü konu bu olması lazım. Kimler bizimle dertleşebilir? Ya da travması olan, psikolojik problemi olan insanlar bizimle dertleşir mi? Kimler anlatır, kimler gösterir derdini bilmiyoruz. Ama bir farkındalık yaratmak için bazı tüyolar vermemiz gerekiyor. İlişkide olduğumuz arkadaşlık ilişkisinde, sevgili partner ilişkilerinde bunları bilmemiz gerekiyor. Önceden bilmemiz gerekiyor ki yenilgilere, travmalara biz de uğramayalım. Bu arada bir şeyler de düşüyor burada. Neler düşüyor? Şunları alayım. Evet. Bir tane daha düşen oldu şöyle. Allah'ım, ne oluyor böyle ya? Yani anlatmazlar, böyle gücüyle, uzman yardımıyla gerçekten dertleri çekip yaşamış, bazı sıkıntıları, travmaları kendi başına gücüyle atlatmış, uzman eşliğinde psikolojik destek almış ve belli yollardan geçmiş insanlar göstermezler size. Neşelidirler. Çünkü neyin gerçekten dert, neyin sadece gürültü olduğunu öğrenmişlerdir onlar. Artık bilge olmuşlardır. Çok çile çektilerse de bilge haline geliyorsunuz. Çünkü bir acı insanı iki yere götürür. Ya dağıtır ya da ne yapar? Olgunlaştırır. Bakalım. Travmalarda ne olurmuş? Yani seçim bizlerde. Seçim her zaman da aynı. Acı seni parçalayacak mı, yoksa
inşa mı edecek? Yüzeysel sorunu yaşamış kişiler yaşadıklarını tekrar tekrar anlatırlar. Anlatırken rahatlarlar, var olurlar o anda. Peki ya diğerleri? Onlar dertleşir mi? Yani çok ağır travmatik sorunları olan ve psikolojisi bozuk olan insanı nasıl tanıyoruz? Onlar dertleşir mi? Sorunlarını dile getirir mi? Hayır, tabii ki çoğu zaman getirmez ama biz onların hal ve hareketlerinden, söylemlerinden biraz bir şeyler anlamış olmalıyız ki o kişiyle ilişkimizi sürdürebilelim. Yani işte tam burada psikoloji konuşmaya başlıyor. Mesela narsist bir erkek senin hayatını kaydeder. Senin dertlerini dinler. Zaaflarını, korkularını, gelmişini, geçmişini hepsini bir gün kullanmak üzere arşivler. Narsist kadın ne yapıyor? Narsist kadın yalnızca işine yarayacak kadar dertleşir. Seni bağlayacağı, suçluluk hissettireceği, itaat ettireceği noktaları bunları alır kendine. Obsesif bireylere baktığımızda zihninde istemsizce beliren, tekrarlayan ve susturamadığı düşünceleri dile getiren obsesyon hareketleri vardır. Eğer çok dikkatliysen ilk zamanlarda obsesif olup olmadığını fark edersin. Yani temizlik, hijyen, ocak kapalı kaldı mı kalmadı mı diye defalarca kontrol etmek, anahtar kilitledi mi kilitlemedi mi diye, kapı kilitlendi mi diye tekrar tekrar bakmak, simetri, düzen, sayı sayma, yani rahatsız edici düşünceleri bastırmak için kelimeleri, ritüelleri, duaları, cümleleri tekrar 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 eder. Bu da obsesyondur, obsesif. Yani bazı şeyleri atmaya kıyamaz, biriktirir. Çünkü o biriken nesneler obsesif, kompulsif bozukluklarda, o rahatsızlıkları taşıyan insanlarda önemlidir. Yani bayağı bir biriktirir küçük nesneleri ama aynı zamanda temizdir de. O da onun kontrol hissidir yani. Küçük nesneler de olsa onu kontrol etmesi onda olacak. Onu kontrol etmeden yapamayabilir bazen. Öyle kaygı bozukluğu olan insanı nasıl anlarız arkadaşlar? Geleceği anlatır. Ama asla onu bugüne çekemezsiniz. Yani şimdiyi yaşayamaz. Sürekli kurduğu cümleler ya olursa, olmazsa, ya başıma bir şey gelirse, ya kontrolümü kaybedersem gibi olabilir. Depresif bireyler, onlar acıdan değil yorgunluktan susarlar. Fazla dertleşmezler. Anlatacak çok şeyleri vardır ama enerjileri yoktur. Yorgundurlar. Yani gülmek çok zor gelebilir onlara. Karar vermek zor gelebilir. Hayat ağır bir kum battaniyesi gibidir. Aslında yani depresif bireylere bir kum torbası alsanız bütün biriktirmiş olduğu depresyonu orada harcayabilir. Ama şöyle düşünün. Sizinle dertleşmesi, ağzından böyle cımbızla laf almak kolay değildir. Size yani güven oluşması gerekir ki size bir şeyler şey yapsın, anlatabilsin. Ama üzerinde bir ağırlık olur. O insanlarla konuşurken sizin üzerinize bir ağırlık gelir. Of dersiniz ya, bugün bir arkadaşla buluştum. Yani enerjim düştü sanki falan. Ya da telefon açar, telefonda size bir şeyler anlatmaya çalışır. Onların üzerinde her zaman ağır bir kum battaniyesi olduğunu düşünün. O kum battaniyesi ne yapar biliyor musunuz? Böyle ağır gelir ona ve o battaniyenin altından kalkmak istemezler. Depresif bireyler. O yüzden anlatır mı derdini? Yani travma yaşamış kişiler derdini anlatır mı? Travma yaşamış kişiler detaya girmez. Genelleştirir ya da konuyu değiştirir. Travmasından hiç bahsetmek istemez. Çünkü
belki de bilinçaltında yatan travmasının farkında değildir. Ama bir gün olur ki siz bir şeyler önermek istersiniz. Bir yerde arkadaşınıza ya da dostunuza, sevgilinize şurada şu mu var acaba diye söylediğinizde onun travmasını tetiklersiniz. Yani derin yaralar sessiz insanlarda olur diyorlar ya, yani o yüzden travma yaşamış kişiler de dertleşmekte zorlanırlar ama bazı şeyleri çok ayrıntılı şekilde anlatmaktan kaçınıp böyle yüzeysel geçiştiriyorlarsa kesinlikle travmaları vardır. Ya da ciddi birden karşılıklar veriyorlarsa o da olabilir. Bunu tabii ki uzmanlar anlayabilir. Sizin işiniz değil. Siz eşinizin psikoloğu değilsiniz. Kendinizin belki okuyarak kendinizi geliştirerek olabilirsiniz ama her zaman bir uzmandan bilgi almak, danışmak güzeldir tabii ki. Psikolojide çünkü asıl soru şudur. Kim ne yaşadı değil. Kim ne yapmış, ne etmiş değil. Biz kültür olarak çok merak ediyoruz kimler neler yaşadı falan diye. Konu bu değil. Yaşadığını nasıl taşıdı? Yani problem budur. Çünkü bazı insanlar acılarını anlatır. Bazıları da şey yapıyor, böyle acılarından bir karakter inşa eder. Değişik bir karaktere bürünür. Yani o insanlar bilgi olan insanlar oluyor. Yani bir acıyla anlatıp o acılardan güzel bir karakter ortaya çıkartan insanlar, işte o insanlar kolay fark edilmezler. Ama yanındaysan o insanların kendini gerçekten güçlü hissedersin. Çünkü onlar kendi karanlığından geçip gerçekten ışığı bulmuş insanlardı. Işığı bulmuş insanlar, bakın. Burada mavi mumumuz. Evet, travmalı insanlar acılarını anlatmazlar. Çünkü anlatmak yeniden yaşamak gibidir onlar için. Sorunlara böyle ya da sorulara sohbet ettiğinizde o arkadaşınızla böyle kısa kısa cevaplar verirler. Detaya girmezler. Bir anda susabilirler. Bazen böyle kalabalığın içinde donup kalırlar. Ne oluyor diye. Bazen en küçük ses, en masum bir cümle onları yıllar öncesine geri götürebilir. Onlar geçmişi geride bıraktım demez. Geçmiş onların sinir sistemine kazınmış gibidir. Ve şunu bilmeniz gerekiyor. Travmalı biri güldüğünde bile bedenleri hala tetiktedir. Gülerler ama biraz beden dilini çok iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Ayakları, el hareketleri ve duruşları nasıl? Gülüşüne, sohbetteki gülüşüne dikkat edin. Bir de şey var, sınırda kişilik bozukluğu dediğimiz borderline kişilik bozukluğunda. Bunu nasıl fark ediyoruz? Bunlar duyguları tabii ki uçlarda yaşadıkları için terk edilme korkusu var başta. Bu terk edilme korkusu onlara ya aşırı bağlar, böyle sıkı sıkı, ya da aniden uzaklaştırabilir. Yani şöyle düşünün bunlarda, beni bırakma ile benden uzak dur. Bunlar aynı şeylerdir. Yani severken boğabilirler, kaçarken parçalanabilirler. Terk edilme korkusu çok fazla olduğu için. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bastırılmış öfkeye sahip olanlar var. Bastırılmış öfkeye sahip insanlar ben sinirlenmem derler. En belirgin özelliği bu. Öyle bir ilişki, öyle bir arkadaşlığınız, dostunuz varsa, akrabalarınız, tetikte olun. Ama beden konuşur. Ben sinirlenmem der. Öfkesini bastırmıştır. Bastırılmış öfkeye sahiptir. O öfkeyi bastırdığı için bedeni psikosomatik hastalıkları çıkartır ortaya. Mide ağrısı,
çenesini sıkma, dişlerini sıkma uykuda. Yani uykusuzluk, uyku denge bozukluğu gibi belirtileri vardır. Yani arkadaşlarınızın, çevrenizin, ilişkide olduğunuz insanın bu tarz şeyleri varsa ufaktan bakabilirsiniz. Bunlar pasif agresif davranabilirler. Yani pasif agresif derken biraz bunu Türkçe'ye açsak nasıl olur? İğnelerler, ima ederler ama anlatmazlar. Öfke dışarı çıkmadığında ne yapıyor? İçe dönüyor. Ve içeride kendini zehirliyor. Şimdi ben öfkemi bastırdım. Ne oldu? Mide ağrısı, çenemi sıktım. Bu tarz şeyler bunlar. Örnekler sadece. Hepsi birden olması gerekmiyor. İçerime zaten bastırdığım için içinde bir zehir oluşturdum. O zehir mide ağrısına sebep oldu. Ben zaten içimi zehirledim. Ama seninle dertleşirken öyle mi gibi imalarda bulundum. Seni iğneleyecek ufak tefek kelimeler kullandım. İşte bunlar bastırılmış öfkeye sahip olanlar. Evet. Duygusal yoksunluk yaşamış kişiler. Bak bunlar da çok önemli. Bu duygusal şöyle bir şey. Duygusal yoksunluk yaşamış kişiler sevilmeye alışık değildir. Sevgiyi bilmiyordur zaten. İlgi gördüğünde de şüphelenir. Benimle niye bu kadar ilgilendi? Eline böyle telefon al. İnanamıyorum böyle. Neden benimle bu kadar ilgileniyor gibi tepkiler verebilir. O ilgi onu korkutabilir çünkü sevgi görmemiştir. Sevgi hiç başı okşanmamıştır. Yani kaçabilirler de. Sizin ilginize aşırı ilgi, ben bunu hak etmiyorum gibi düşünebilirler. Çünkü onlar için o sevgi tanıdık değildir. Kimse o zamana kadar sevmemiştir ki. Soğuktur. Duruşları da soğuktur. Bana neden böyle yazdı ki gibi. Onlar sevgiyi öğrenmez. Yeniden kendi çapında bir sevgi tanımları vardır onların da. Sevgi böyle olmamalı, mantıklı olmalı gibi. Böyle de mükemmeliyetçi tipe doğru gitmeye çalışırlar. Ama asıl altta yatan sebep duygusal yoksunluktur. Duygulardan yoksun. Sevgi yok. Sevgi olmayan yerde de biz de var olamayız. Hayat, bütün dünya sevgi üzerine kuruludur. Sevgisiz yaşanmıyor biliyorsunuz. Sürekli güçlü görünen tipler var. Sürekli güçlü görünen insanlar en az destek almış olanlardır bunlar hayattan. Çünkü küçükken şunu öğrenmişlerdir. Kimse gelmeyecek. Kimse yardım etmeyecek. Bu yüzden düşseler bile kendi kendine kalkarlar. Ağlasalar bile kimseye göstermezler. Yani güçlü olmak bunların hiç yorulmadığı anlamına gelmez. Burada uyanık olacaksınız. Bunlar çok az destek aldığı için kimsenin gelmeyeceğine inanıp kimseden de bir şey isteyemezler. Çünkü bunlar da sürekli güçlü görünmeye çalışıp hiç destek görmemişler. Sizden gelecek olan desteği sizce ne yapabilirler? Şaşırabilirler. Kabul etmeyebilirler. Sizden kaçabilirler. Yok yok, hayır ben yapar, ben hallederim, teşekkür ederim gibi hareketlerde bulunabilirler. Destek ve yardım istemek normaldir. Yani ben şimdi burada biraz farkındalık yaratmak istiyorum. Video yapıyorum. Ve her şeyi tamamladıktan sonra insanlığa biraz katkıda bulunmak istiyorum. Uyandırmak istiyorum. Bizim amacımız uyutmak değil, hipnoz falan değil, uyandırmak. Çevrenizdeki insanlara karşı psikoloji konusunda farkındalık yaratmak. Birazcık uyanırsak ileride bizi kötü zamanlar beklemez. Değil mi? Siz de bunun karşılığında beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Ne istiyorsanız yani nasıl tekrar izleyebilirsiniz. Bu
bir fayda sağlayabiliyorsam karşılıklı, yapabiliyorsa güzel bir şey. Ama şimdi güçlü olan insan, bunlar gerçekten yorgun insanlardır ve hiçbir zaman hani destek almadıkları için ben istemiyorum falan, ben yapmayın böyle. Yapmayın lütfen. Birbirinizden yardım istemekten utanmayın, çekinmeyin. Biz o yüzden buradayız zaten. Neler var başka? Çocuklukta ihmal edilmiş bireyler var. Bunlar sohbet sırasında sizle dertleşir mi? İhtiyaçlarını dile getirmezler bunlarda. Yani bir şey istemek, çocuklukta ihmal edilmiş insanları suçlulukla eşleştirir. Suçluluk duygusu. Yani hep kendi kendine idare ederler. Hep alttan alırlar. Ama bir gün gelir ki böyle ya koparlar ya da patlarlar. Çünkü bunlar çocuklukta gerçekten ihmal edilmiş, sayılmamış insanlardır ve konuşurken suçluluk duygusuyla konuşurlar. Bir hata yaptım diye sürekli özür de dileyebilirler. Bu özürler birikip bir gün sizde patlayabilir. Dikkatli olmak gerekiyor. İşte konuşmanın, sohbetin başlarında, ilişkilerinizde buna dikkat etmeniz gerekiyor. Acaba çocuklukta ihmal mi edildi, yok mu sayıldı? Bu çok önemli bir şey. Bu ihmalden dolayı da birçok travmalar karşımıza çıkıyor. Neler var başka? Ne not almışım? Kaybolmuş kimlikli insanlar. Evet, kimliği kaybolmuş insanlar var. Bunlar her ortama göre şekil değiştiren insanlar arkadaşlar. Çünkü çocukken sen kimsin diye sorulmamıştır. Yani benden ne istiyorsun denmiştir. Çocukken sorulan sorular da önemli. Mesela bir tane aile bireyi, çok yakınım, beni aynanın karşısına geçirmişti. Sen kimsin? Aynaya bakar mısın? Demişti. Ben de demiştim, ben kimim? Çok güzel bir soru, çok filozof, felsefik bir soru. Harika bir şey. Ne kadar güzel olduğunun farkında mısın demişti. Evet dedim. Ne görüyorsun şimdi aynada? Güzel birisi görüyorum falan demiştim. Şimdi çocukluk gelişiminde bu tarz şeyler çok önemli. Yaralarımızla beraber güzel şeyler de yaşadığımız zamanlar olduğunda bunları ileriki zamanlarda beynimiz ne yapıyor? Hatırlıyor. Herhangi bir kitap okurken, bir yazı, bir video izlerken hemen aklımıza geliyor. Hatırlıyoruz. Ya mutluluk duyuyoruz. Eğer üzülüyorsak da ya da üzülüyoruz. Üzüldüğümüzde de bu bizim bir travmamız. Travmalarımızı da iyileştirmemiz bizim seçimlerimize bağlı. Bir acı sizi ya mahveder, depresif yapar ya da travmayla yaşamak zorunda kalırsınız ya da bilgi haline getirir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani bu kimliği kaybolmuş insanlar da kendini sürekli arar durur. Nasıl fark edersiniz? Yani psikolojik rahatsızlıklar aslında her zaman bağırmazlar. Çoğu zaman böyle sessizce fısıldar kulağımıza. En tehlikelileri tabii ki sessiz olanlarıdır. Kimliğini kaybetmişler. Ortalıkta size kaybolmuşluk hissini ne anlattığına değil de neyi anlatamadığına baktığınızda anlarsınız. Genelde zaten insanı değerlendirirken genel olarak buna bakılır. Ne anlattığı değil, anlatmayıp es geçtiği o noktalar. Hani müzikte vardır ya, esler. Müziği müzik yapar. Müzisyenler çok iyi bilir. Öyle. Yani bazı insanlar hayatta kalmayı öğrenmiştir tabii ki. Öyle. Bazı insanlar yaşamayı öğrendi. Bazı insanlar ağlamayı öğrendi. Bazı insanlar gülümserler. Ama bazen mutluluktan değildir. Dayanıklı olduğu içindir. Yani eğer bu videoda da kendinden, çevrenden
bir parça, küçücük bir şey bulduysan bil ki yalnız değilsin. Herkes bir şeyler yaşadı ve yardım istemek biliyorsun zayıflık değil. Bunu tekrar tekrar etmekten benim alanımda olan insanlar yorulmuştur. Gerçekten yorulmuştur. Bunlar zayıflık değil. Yardım istemek aslında iyileşmenin başlangıcıdır. Kötü değildin zaten. Daha iyiye gitmek, daha konforlu, daha kaliteli yaşamak için öyle. Eğlence iyidir, gülümsemek çok iyidir. Gerçekten içtenlikle gülmek lazım. O yüzden bazen komik videolar yapıyorum. Neden? Sevdiğim yakın arkadaşlarıma kendi özel hesabımda bazen komik videolar yapıyorum. Çünkü ben 2008, 2012 ve sonrasında Köln Üniversitesi'nde sahne aldım. Tiyatro oyunlarında sahne aldım. Birazcık böyle yetenekler var. Bakın arkamda da Karagöz Hacivatlar var. Yani aynen böyle görülüyor olabilir ama bir taraftan da böyle. İşte bu yapmış olduğum resim. Pandemi zamanında resim yapmaya başlamıştım. Önce çok fazla beceremiyordum ama sonradan ilerlettim. Yani böyle hobileriniz olsun. Gerçekten gülümseyin. Gerçekten gülün diye tiyatral yanımı da bazen devreye koyarak böyle komik arkadaşlarımı, akrabalarımı, sevdiklerimi biraz gülümsetebiliyorsam ne mutlu bana. Güne böyle pozitif ve gülerek başlamaları adına yakınlarım, sevdiklerim, canlarım için böyle komik komik yeteneklerimin olduğu birkaç saçma video yapabiliyorum. Güldürebildiysem içtenlikle ne mutlu bana. Ama tabii ki psikoloji de çok önemli. Yaşadığımız çevredeki insanların davranışları, konuşmaları, her şey çok önemli. Aldığım notları böyle birebir canlı yayında, seminerlerde ya aslında belki de özel alabileceğiniz derslerin böyle ufak ufak tüyolarını bazı videolarda verip size farkındalık yaratmak istiyorum. Yani acılarla yüzleşmek lazım, travmaları tespit etmek lazım. Küçüklükte ufacık belki bir şey yapıldı, bir şey oldu ama sonrasında sizi çok fazla rahatsız etmemesi adına ve bilim o kadar ilerledi ki artık yani ben sadece psikoloji bölümünü geçen epigenetikten falan da bahsetmiştim. Psikolojimizi düzelterek, genlerimizi düzelterek yaşam alanımızı ve konforumuzu, fizyolojik yapımızı bile değiştirebildiğimiz artık bilimsel olarak kanıtlandı. Bunları göz önünde bulundurarak sağlıklı bireyler yetiştirmek, sağlıklı çocuklar, sağlıklı, aydın bir gelecek yetiştirmek için farkındalık yaratmak istiyorum. Güldürebildiysem de sizi sabahları böyle mutlu edebiliyorsam da ne mutlu bana, ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu sizler gibi böyle güzel arkadaşlarım, sevdiğim canlarım olduğu için ben bununla da çok çok şükredip mutluluk duyuyorum. Yani böyle makyajla devam edelim mi böyle makyaj yapmaya da? Sevgiyle kalın, güzel kalın inşallah.